Festival alanına geldim. Cuma günü çadırımı kurdum, motorumu yerleştirdim ve artık festivale hazırım. Tabi sırada şimdi festivalde neler var, hangi etkinlikler var, hangi markalar katılmış, hangi yarışlar yapılacak, MXGP yarışları nasıl, hepsini göstereceğim. Ama önce çadırımdan başlayayım. Tavsiyeniz üzerine Decathlon'dan bu Black and Fresh denilen bir modeli satın aldım. Çünkü diğer çadırda abi uyuyamıyordum. İçi böyle simsiyah, ısı ve şey geçirmediği söyleniyor. Güneş ışığını almadığı söyleniyor. Şu anda da öyle görünüyor zaten. Umarım yarın sabah 10'a kadar uyuyabileceğim, öyle tahmin ediyorum. Hiç zaman kaybetmeden hemen festivali size gezdirmeye başlayayım. Evet, festivale gelir gelmez bizi bu animasyon ekibi, müzikli animasyon ekibi karşıladı. Böyle standları tek tek geziyorlar. Tabii ben bütün standları size gezdireceğim ama önce şunu bir göstereyim istedim. Seninle olamazdık biliyordum. Bile bile yine seni seviyordum. İkinci gün, yani cumartesi günündeyiz. İlk başlangıç seremonisine hızlı geçeyim çünkü çok büyük bir alan, çok geniş bir alan. Yani bütün alanı size gezdirmek istesem büyük ihtimalle 1 saat falan sürecek video. O yüzden kısa geçmek adına giriş 100 lira. 3 gün boyunca konserler, bu şurada görmüş olduğunuz MXGP yarışları ve buradaki bütün etkinliklerin bedeli 100 lira. Padoğa girmek isterseniz, yani VIP almak isterseniz 150 lira. Alan çok büyük. O yüzden hiç zaman kaybetmeden hemen size alanı gezdirmeye başlayayım. Şimdi şuradan sol taraftan başlayayım. Burada Fenerbahçe'nin bir standı var. Fenerol Destek Derneği'nin bir standı var. Hemen yanında sanırım şu Vaneda'nın mı bu? Bir tane karavan var. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama herhalde Vaneda'nın şeyi, bir standı. Burada bozacı var. Bu tarafta yine bir etkinlik, bir Park Afyon'un bir alanı var. Tabii bizim ilgi alanımız daha çok motosikletlerle ilgili olduğu için. Burada yine Mitas'ın bir standı var. Engin Altan abimizi görüyorsun. 3 kişi skutura binmişler. Kötü örnek oluyorlar. Pakistan mahallesi. İyi eğlenceler. Burada görüyorsunuz Mitas'ın bir standı var. Burada Akerbis'in bir standı var. Hemen yanında Motet'in bir standı var. Bu taraflarda böyle bot çizme gibi, böyle giyim kıyafet gibi Afyon'un yerli firmalarının galiba standları var. Bu tarafta motosiklet, bu cross motosikletleri sticker üreten, sticker yapan, tasarlayan, bu herhalde düştüğünde kırılmasın diye, değil mi? Hayır. Değil mi? O zaman doğru bilgiyi alayım. Ne için üretiyorsunuz bu şeyleri, sticker takımlarını? Geçen sene almıştım gerçi bu bilgiyi ama şöyle göstereyim. Yarışçıların genelde işte numaraları, işte isimleri zaten yazılması mecburi şeylerdir. Aha. Aynı zamanda insanlar işte kendi ya firmasının ya da sponsor olduğu firmanın markasını, bir şeylerini yazmak isteyebiliyor. Aha. Markanızı da gösterelim. Motostil Grafik. Evet. İnternetten bulabilirler. Tabii. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hemen yanında burada yine Afyon'da Afyon'un yerel mağazalarının standları var. İşte takıcılar, burada tişörtler, şapkalar falan satan standlar var. Bu tarafı es geçmeyin. Bu tarafta da yine aynı şekilde aynı şeyler var. Böyle hediyelik eşyalar vesaire vesaire. Burada yine lokumcu diyor. Burada işte meyve suyu falan yapan yerler var. Hemen burada aslında motosiklet standı deyince motosikletlere girmiş oluyoruz. Anlas'ın bir standı var ki Anlas hemen hemen bütün festivallere katılıyor ve destek oluyor. Bu anlamda tebrik ediyoruz Anlas'ı. Hemen şurada bir kalabalık var ve bir Türk malı, Türk üretimi bisikleti de size göstereyim kısaca. Şimdi şurada size Türk üretimi, %100 Türk üretimi yerli sermaye White Star marka bisikletin standını göstereceğim. Şöyle yavaş yavaş gireyim. Yetkilisi de burada. Özdemir abi de burada. Abi merhaba. Ben gene buradayım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Sağ olasın. Abi şimdi şu bisiklet hakkında bize kısacık bir şeyler anlatsana. Bu nasıl bisiklet? Nereden çıktı bu? Nedir yani? Tabii ki bu Türk malı. Yerli üretim Antalya'da organize sanayi bölgesinde bazılarımızı üretiyoruz. %100 yerli mi? Aynen öyle. Çift batarya alabiliyoruz galiba. Aynen öyle. Şu şekilde. Ha, şöyle bir bataryası var. Bataryamızı da Şöyle çıkıp göstereyim. evimizde de şuradan şarjımızı yapabiliyoruz. Normal elektrik evdeki prize takabiliyoruz. Aynen öyle. Harika. Şöyle. Vallahi güzel. Şöyle göstereyim, etrafında döneyim. Ön süspansiyonuna dikkatinizi çekeyim. Harley'in Springer modelinden alınmaymış galiba. Ona benzer bir süspansiyon var.
disk fren var arkada. Arkada kampana mı? V fren var. Ha, V fren. Evet, bisikletten bildiğimiz frenler var. Pedal destekli, elektrikli, chopper görünümlü, Türk malı bir bisiklet. Aynen öyle. Bir tur atma şansınız var mı? Tabii ki. Tamam, o zaman bir tur atayım, deneyeyim bakayım. Çok keyifli ya. Yaslanıyorsun arkaya falan. Son hızını test edeyim, son hızını. Abi koşturdum seni ya. Yavaş yavaş. Vallahi çok keyifli, çok rahat. %100 yerli, pedal destekli, elektrikli Türk bisikleti. Neydi markamız? White Star. İnternetten bakabilirsiniz. Burada motosiklet garajları brandası üreten bir firma. Bu brandaları burada sergilemiş. Merakları, ilgilileri. Hani kapalı garajım olsun diyenler için portatif brandalar var. Burada Pur Black'in bir şeyi var. Kahve standı var. Burada bir mağazamız, marketimiz var. İçecek, yiyecek gibi şeyler alınabilecek. Şu ileriye doğru biraz gidelim. Burada gölgelik yerler yapmışlar ama altında oturmaya yerler yok. Çok böyle hızlı yapıyorum farkındaysanız. Çok hızlı anlatmaya çalışıyorum çünkü alan çok büyük, göstereceğim şey çok fazla. O yüzden hızlı göstereyim size, bu stand bölümünü böyle geçmiş olayım. Şurada Kenan Ataş 20 diye bilmediğim bir stand var. Burada Fener Mekanik, Aras Efe Yıldız, Irmak Yıldırım'ın bir standı var. Merhaba, kolay gelsin. Burada Yamaha Racing'in bir çadırı var ama içinde bir şey yok. Burada KTM Spor Moto The Sky Walker'ın bir standı var. Cross motosikletler sergilenmiş. Hemen yanında Afmok'un, Afyon Motosiklet Kulübü'nün bir standı var. Onun ilerisinde az önce Engin Altan abi, skutura 3 kişi binen Engin Altan abinin bir standı var. Kendisi Bergama bayisi. Hemen onun yanında Prostik markasının bir standı var. Merhaba, kolay gelsin. Bu Prostik nedir? Motosiklet stikerleri yapıyoruz biz. Ha, aynı sticker şurada da vardı bir tane. Evet. Biz Türkiye'de ilk yapan bir firmayız. Öyle mi? Tabii. Şunları göstereyim ben şöyle. Ben de sizin iyi takipçinizin bu arada. Eyvallah. Teşekkürler, evet, sağ olun. Takip ediyoruz yani. İstanbul'da mı? Adana'da biz üretim, birçok firmaya da üretim yapıyoruz. Yurt dışına da gönderiyoruz aslında. Aa, süper. Ulaşmak isteyenler prostik.com'dan mı? Nereden ulaşabilirler? Evet. Hatta Erkin'in bir motoru vardı. Siz de herhalde almıştınız. Hatırladığım kadarıyla yeni çıkan bir markaydı. NK250 mi? Bir de NK250'ye de yapıyoruz şimdi. Aa, süper. Hatta ben sizinle irtibata girip bu konuda ben size bir tane hediye etmek istiyorum bununla ilgili. Süper. O zaman ben şu çekimi bitireyim. Bunu konuşmak üzere geleyim. Olur. Şimdi çekim yapıyorum ya. Tamam. Tabii. Yanınıza uğrayayım. Tamam. Bekliyorum ama mutlaka. Markayı da şöyle söyleyeyim. Prostik'in internet sitesinden ulaşabilirler Tabii. bu konuyla ilgili. Yani. İnternet sitesi, Instagram'da. Tamamdır. Kolay gelsin. Hemen burada başka ne standlar var bakalım. Buraya doğru boş. Geçen sene buralar doluydu. Full doluydu yani, buraya doğru bayağı bir stand falan vardı. Bu sene biraz daha az gibi gördüm ben. Burada Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bir çadır gibi bir şeyi var. Burada insanlar akşam konser izliyorlar. Burada bir etkinlik var. Etkinlik derken burada voleybol oynuyorlar. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun bir etkinlik alanı burası. Motosiklet Arama Kurtarma ve Destek Derneği'nin bir standı var. Kolay gelsin. Buradaki acil müdahale görevlileri bu standmış. Onu öğrenmiş olduk. Yani herhangi bir acil durum olduğunda Makut destek oluyorlarmış. Makut destek oluyorlarmış neyse. Bu taraf böyleydi. Şimdi diğer tarafına geçeyim, çok büyük. Diğer tarafta da abi ilk gördüğümüz şey zaten burada kocaman bir sahne var. Akşam Fedon'un konseri vardı. Bu akşam Aleyna Tilki varmış. Sonra pazar akşamı da Murat Boz olacakmış. Çok kalabalık oluyor çünkü Afyon halkına da açık bu festival. Aslında bir motosiklet festivali değil bu. Yani bir karnaval. Bütün vatandaşa açık bir karnaval. O yüzden net olarak böyle motosiklet festivali diyemeyiz ama İçerisinde MXGP, motocross yarışları olduğu için aslında bizim ilgimizi çektiği için biz buradayız. Yani net olarak Afyon Motosiklet Festivali sadece motosikletlerin katıldığı bir festival olarak değerlendirilemez. Mislikom'un 10.000 lirayı veremeyeceğiz ya. bir aktivitesi var burada. Bir çadırı var. Veremeyeceğiz. Burada insanlara şut çekme yarışı yapılıyor. Kimse de göremiyorum ben 10.000 lira 5'te 5 yaparlarsa eğer, 5'te 5 yapan 10.000 olursa lira kararlılığı diyorum. 10.000 lira hediyesi var. Burada Total, Demirören Total grubunun, Total benzincisinin bir standı var. Bir gölgelik alanı var. Burada hostesleri var.
Burada da etkinlik alanı var. Basketbol sahası gibi bir saha yapmışlar. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir simülatörü var burada. Emniyet kemeri simülatörü. Özdemir abiyle karşılaştık burada beraber gezerken. Bu simülatörü bir denemek istedik. 5 kilometre hızla eğer takla atarsa araba, emniyet kemeri olmasa ne olur aslında göreceğiz. Evet ki bilinçli biniyoruz. Her ihtimale karşı yine tutunacağız belki. Bunun 100 kilometre hızlı olduğunu da düşünün. Ama biz bir 5 kilometredeki simülasyonunu yapacağız şimdi. Peki şoför mahalle kim otursun abi? Sen otur. Tamam ben kullanacağım. Tamam ben yolcuyum. Sen yolcu ol. Hadi deneyelim bakalım abi. İnşallah. Hazırız. Sen tuttur oraya. Yok şöyle tutarım. Tamam. Bakalım ne olacak. Evet baş. Allah. Haydi bakalım. Allah. Haydi. Abi. Hop. Abi kan beynime çıktı. Güneş gözüme düştü. Kan beynime çıktı abi. Vay güzel bir tecrübe. Viraj çeviriyor bak. Bize top torpil geçiyor. gözlüğü de aldım bu arada. Abi gülüyoruz ama bu hakikaten ağlanacak bir hal yani. Allah'ım yarabbim. Pantolon değil bu. Koltuklarla ilişkimiz kesilmiş durumda şu anda. Sadece emniyet kemeri tutuyor şu anda. Oo. Oh. Abi de Allah'ım ya yeter yeter. Yeter abi yeter. hop tekrar dönüyoruz. Evet. Abi Allah Allah Allah. Kaç takla attık? 3 taklada abi şu hale geldik yani. Evet. Abi yeter tamam. İçtiklerim Abi. boğazıma geldi. Sadece emniyet kemeri tuttu bizi. Sadece. Değil mi? Vallahi yani inanılmaz bir şey. Emniyet kemerinin gücünü ilk defa bu kadar Vallahi billahi güzel abi. bir şekilde test etmiş Güldük olduk. ama eğlendik falan ama hakikaten çok Önemini şimdi daha iyi aynen anladım. öyle. Aynen öyle. Tebrik Herkese- ediyoruz. Aynen herkese Afyonkarahisar. emniyet kemeri takmayı ciddi bir şekilde teşvik ediyoruz. Rica ediyoruz. Aynı Gerçekten şekilde. önemli bir Motosiklette emniyet kemerimiz yok ama en azından otomobil kullanırken takmakta fayda var. Motosiklette de emniyet kemerinin olmadığını bilerek kullanmakta fayda var. Heh, kesinlikle öyle. Böyle de bağlamış olayım. Doğru. Görüşürüz. Şimdi geçen sene burada 2 tane sahne vardı. Bir tane büyük sahne, bir de burada küçük sahne vardı. Küçük sahnede böyle küçük aktiviteler, küçük eğlenceler yapılırken büyük sahnede büyük konserler yapılıyordu. Ama bu sene o büyük sahneyi, küçük sahneyi kaldırmışlar, iptal etmişler. Afyonkarahisar Belediyesi'ne tahsis etmişler. Yani geçen seneden farklı bir festival olmuş aslında bu sene. Bu sene biraz daha böyle, ya sonunda değerlendireceğim ama geçen seneden daha kötü öyle söyleyeyim. Yani etkinlik alanı, festival alanı, katılımcı sayısı açısından, etkinlik sayısı açısından geçen seneden daha kötü. Bunu net altını çizeyim. Şimdi şurada Quick Sigorta'nın tırını görüyorsunuz. Quick Sigorta zaten bu tarz festivallere genellikle sponsor oluyor. Buraya da olmuş. Gezerken şu NGK bujilerinin, NGK standına bir uğradım. Bana orada bir şey gösterdiler. Sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden size şöyle bir standta bulunan bir makineyi göstermeye çalışacağım. Şurada 2 tane buji var bakın. Nikel, iridyum buji. Şöyle bastığımızda nikelin nasıl ateşlediğini gösteriyor. Öbürüne bastığımızda da iridyumun nasıl ateşlediğini gösteriyor. Şöyle ikisini birden görebiliyor muyuz? Bakayım. Yani ne demek istiyor? Nikel bujiler daha böyle dağınık ateşleme yaparken bu daha stabil, daha kararlı, daha iyi ateşleme yaptığı söyleniyor. O yüzden bize iridyum buji öneriliyor genel olarak. Kesinlikle öneriyoruz. Peki hani nikel geldi diyelim motorumuz. Nikel bujiler daha uygun fiyatlı. Evet. Onu iridyuma çevirme şansımız var mı? İridyuma çevrilebiliyor ama tabii ki orijinal yedek parçası da yine iridyum olarak alabilirler. Burada motorun kendi kitapçığından ya da bizim parça bulucu diye bir uygulamamız var. Kendi internet sitemiz üzerinden de motorunun markasını, modelini girerek iridyumu destekliyor mu, destekliyorsa hangi ürün numarasını destekliyorsa buna istinaden alımını gerçekleştirebilir. Yani kitapçığa bakıyoruz. Destekliyorsa iridyum takmakta fayda var. Performans Mutlaka fayda var. Performansta fayda var. Ömründe daha uzun. ömrü de daha uzun. Daha Kesinlikle daha uzun. uzun aralıklarla değişilmemizi sağlıyor. Kesinlikle. Buji deyince aklınıza NGK geliyor. NGK deyince şu aklınıza gelsin. Tekrar göstereyim. Bastığınızda nikel buji daha dağınık, daha kararsız. İridyum buji daha böyle direkt, daha iyi ateşleme yapan bir buji. Güzel hanımefendiler de var burada.
Burada Motovento tırında işte bu Alpinstars'ın montlarını, HCC kasklarını, benim de kullandığım şeylerin satış tırı aslında. Yani ilgili motosikletçiler eğer gelip buradan indirimden faydalanmak isterlerse geliyorlar, buradan alışveriş yapıyorlar. Şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na katkıda bulunmuş olacaksınız diyor. Yani buradan ürün aldığınızda şehit jandarmalarımızın ailelerine destek olmuş oluyor. Bu amaçla kurmuşlar. Burada da Yamaha Dadaş Motor bir stand kurmuş. Dadaş Motor motorları sergi. Orada Tenere 700 de var hatta. Burada cross motosikletler ağırlıklı MXGP yarışları olduğu için Tenere 700'ü de orada sergilemişler. Burada bir kahveci var. Burada Afyon. Şu taraf, bu standların, şu görmüş olduğunuz çadırların olduğu taraf tamamen Afyon'daki bu otellerin, termal otellerin ilk kültür müdürlüğünün, valiliğinin standları var. Yani Afyon'un turizmine hizmet eden standlar buralar. Tek tek onları göstermeyeyim. Şuraya gideceğiz. Burası çünkü padok alanı. Aslında göstermem gereken yer aslında bir motosikletçi olarak burası. O yüzden buraya sokayım sizi. Kolay gelsin. İşte cevap vermedi. Kolay gelsin dedim ama. Hop. Ambulansımıza yol verelim. Şimdi abi padok nedir abi? Padok burada şu arkamda görmüş olduğunuz motocrossçuların hazırlandığı, motorların hazırlandığı, motosikletçilerin hazırlandığı aslında bir hazırlanma alanı. Şu arkamda güneşten görünmüyor olabilir. Yıkama alanları var. Motosikletçiler burada yapınca kolay gelsin. Burada şöyle güneşten görünüyor mu bilmiyorum. Yarıştıktan sonra motorlarını buraya getiriyorlar ve burada yıkıyorlar. Kendileri yıkıyorlar. Birazcık da göstereyim şöyle nasıl yıkadıklarını. Çünkü tamamen çamur oluyor. Orası çamur. Yani motocross ya. Tamamen çamur olduğu için her piste giren, oradaki yarış pistine giren buraya geliyor, motorunu yıkayıp böyle bu tarafa geçiriyor. Padok'u gezdireyim biraz size. Husqvarna ve KTM geçen sene olduğu gibi yine katılmışlar. Burada motosikletlerini sergiliyorlar. Kolay gelsin. Burada Akrapovic'in ve Ippon yağlarının bir standı var. Yine Motovento kurmuş buraya da. Ippon'un hani benim o anlattığım hani bir sürü ürünü var ya Ippon'un. Parlatıcı, yağlayıcı, cilalayıcı her türlü ürünü olan. Bir de şunu göstereyim size özellikle. Bu da CF Moto'nun hangi modeli biliyor musunuz? 250 NK modeli. İnanmayacaksınız ama bu motosikletle 250 NK Cup düzenliyorlar biliyorsunuz. Biz de çekimi yapmıştık. Kanalımızda bölümler içerisinde bulabilirsiniz. 250 NK Cup'ta kullanılacak olan motosikletleri bu hale getirmişler. Yani naked motosikleti süper sport haline getirmişler. Bu sene bunlarla yarışılacakmış. Gençler bunlarla yarışacakmış. Seneye de büyük ihtimalle SR diye bir süper sport modeli var. Büyük ihtimalle onu getirecekler. Kısacık şöyle göstereyim grenajları size. Şöyle önde bir rüzgarlık var. Far iptal edilmiş. Aerodinamik olarak rüzgarı yarması için böyle düzenlenmiş gibi görünüyor. Böyle koruma takozları. Bu şeyler falan biraz yukarı taşınmış gibi gördüm. Biraz daha yere sürtmesin diye pekler yukarı taşınmış. Arkada da böyle yine rüzgar direncine karşı böyle rüzgarı yarsın diye böyle bir kuyruk yapılmış. Şöyle şu tarafını da göstereyim. Ya bildiğin naked'tan racing yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Hemen yan tarafında da Akrapovic'in bir standı var. Akrapovic de buradaki kolay gelsin. Buradaki biliyorsunuz Akrapovic hani performans egzozudur. Hani crosslarda da kullanılır, biz sokakta da kullanırız ama Akrapovic önemli bir marka. O yüzden buraya bir stand kurmuşlar. Buradaki yarışçıları bilgilendirmek amacıyla. Motostore.com.tr'nin bir standı var. Biz de biletleri buradan dağıtmıştık. Sağ olsunlar bize 2 bilet vermişlerdi. Çekilişle o 2 bileti verdik. Burada ne yapılıyor? Hemen söyleyeyim. Motosiklet dişlisi, zinciri, frenleri, balataları vesaire gibi bir sürü ürünler satan bir yer burası. Motostore.com.tr. Kolay gelsin. Şimdi burada artık padok denilen yer aslında burası. Şimdi Yamaha'nın padok alanı burası. Burada yarışan motosikletler, şu görmüş olduğunuz yerde yarışan motosikletler buraya geliyor. Burada yağlamasından, işte vidaların, somunların sıkılmasından bakımına kadar her şey burada yapılıyor. Burada Rockstar takımının bir çadırı var. Yarış alanına buradan giriliyor ama buraya herkes tabi giremiyor.
VIP kartınız olması gerekiyor. Monster'ın orada yarışçılar için bir standı var. Ücretsiz enerji içeceği veriyor. Şimdi şu bir de arka tarafını gezdireyim size. Diğer markaları da göstereyim. Bu çadırların yerine tamamen böyle profesyonel tırlar vardı geçen sene. Yani çok daha böyle elit bir görünüyordu burası. Elit görünüyordu. Bu sene böyle nedense böyle çadır çadır haline getirmişler. Sebebini bilmiyorum. Öğrenebilirsem de anlatırım. Bu sene böyle yani. Çadırların içerisinde bu padok alanındaki bakım alanları. Bakım yerleri. Burada KTM'nin. Şurayı göstereyim. Burada yine Yamaha'nın galiba. Evet, Yamaha takımının bir padok çadırı var. Şurada ne var? Yine KTM diye gidiyor. Honda'nın takımının çadırı burada. Padok çadırı. Burada motosikletlerine bakım, yağlama vesaire vesaire yapıyorlar. Her yarıştan sonra böyle bakımı yapılıyor. Ondan sonra böyle yağlaması falan yapılıyor. Temizlenmesi, yağlaması. Sonra tekrar yarışa geçiyorlar. En böyle elit görünen, hatta geçen sene hepsi böyleydi. En iyi yer Kawasaki'nin abi. Şöyle göstereyim. Yani çadırın kurulumuna bakın, standa bakın. En iyi yer yine Kawasaki'de. Ne yazık ki Türkiye'de Kawasaki yok gibi neredeyse. Yani Kawasaki'nin ne desteği ne satışı konusunda çok büyük problemler var Türkiye'de, ama hani dünyada Kawasaki zaten ben varım mı şöyle zaten bulunmuş olduğu alanla, kurmuş olduğu bu çadırla zaten gösteriyor. Şöyle güneşi önüme alayım. En iyi yer Kawasaki abi. Öyle söyleyeyim. Geçen sene her yer Kawasaki gibiydi. Ama bu sene nedense böyle olmuş. Burada yine KTM'nin Şakir Şenkalaycı'nın padok çadırı var. Şakir Şenkalaycı da yine yarışa katılıyor bu sene. Burada Yamaha'nın Kumluca Belediyesi diyor. Burada Messeler, Softek. Suzuki'nin de var burada. Bak Suzuki unuttuğumuz markalar arasında, görüyor musun? Aslında Türkiye çok güzel bir örneği. Türkiye'de de öyle unutulan markalar arasında, ama Suzuki'nin de bir yarışçısı burada var. Onu da göstereyim. Yarışçı abimiz motosikletini temizliyor, yağlıyor, bakımını yapıyor. Birazdan yarışacak. Kawasaki'nin yine burada hani takımlar şöyle. Gençler var, kadınlar var, işte profesyoneller var. Hani birincilik, ikincilik, üçüncülük diye de geçiyor aslında yarışlar. O yüzden hani Kawasaki bir arkada var, bir burada var. KTM bir o tarafta var, bir bu tarafta var. Dolayısıyla hani böyle dağınık gibi görünüyor, ama hepsinin aslında bir şeyi vardır, ben bilmiyorum. Ben sadece size göstermek için buraları gezdiriyorum. Yarıştan çıkanlar motorlarını şimdi o ilk gösterdiğim yıkama alanına götürüyorlar. Yarış derken şu anda antrenman yapılıyor. Antrenman turları düzenleniyor. Oradan çıkanlar şimdi yıkamaya gidecekler. Yıkamadan sonra tekrar bakım yapacaklar bu padok taraflarında, çadırlarında. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle göstereyim. Herkes kendi yerine, kendi çadırının bulunduğu yere gidiyor. Bakımlar yapıldıktan sonra, antrenman turları bittikten sonra aslında yarışlar başlayacak. Bugün 16 gibi gerçekten yarışlar başlıyor. 16'ya kadar, cumartesi 16'ya kadar antrenman turları sürüyor. Yani piste alışmak, pisti tanımak adına antrenman turları yapıyorlar. Paddock standı da böyle. Evet, yarışlar saat 13.45-14 gibi başladı. Şu anda ikinci sınıfın, o ikinci ligin yarışları başladı. Kadınlarda olacak. Daha sonra o birinci ligin, MXGP 1'in yarışları olacak. İnsanlar da yavaş yavaş gelmeye, toplanmaya başladılar, yarışı izlemek isteyenler. Şimdi göstereyim şöyle size. Böyle bir tepe orada var, bir tepe burada var, bir tepe onun arkasında var. Böyle insanlar bu tepelere geliyor. Buralardan izliyorlar. Bak şimdi geliyor, şimdi yarışçılar. Hoppa! Hoppa! Abi bu yarışları izlemek çok keyifli. Yani yarış hakkında çok bilgimiz olmasa da izlemek hakikaten çok keyifli. Çok iyi kullanıyorlar motorları, onu görüyoruz. Şöyle küçücük bir gölgelik alan yapmışlar. Buraya işte 50 kişi falan ancak sığar. 50 kişi yoktur bile. Bu gölgelik alandan izleyenler var. Böyle güneşli alanda 40 derece sıcağın altında izleyenler de var. Şu anda 100'e yakın televizyonda, dünya televizyonda canlı yayında yayınlanıyor bu yarışlar. Türkiye'de çok fazla ilgi görmüyor. Geçen sene ilki düzenlenmişti. Bu sene ikincisi, seneye üçüncüsü olacak.
Yani geçen seneden daha fazla ilgi var gibi görüyorum vatandaş olarak baktığımda, gelen insanlar olarak baktığımda. Ama tabii beklenilen ilgi yok. Onu da söylemek lazım. Sporcu 1.55. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerde şu anda yarışlar sürüyor. Bu tarafta da CF Moto'nun yeni 4x4 ATV'sinin test alanı var. ATV'yi test etmeye çalışıyorlar ama şu anda sürücümüz biraz acemilik yaşıyor tabii. Birazdan ben de test edeceğim. Abi GoPro ile çekim yapamadım çünkü makine manyak. Öyle bir hopluyor zıplıyor, öyle bir kayıyor ki GoPro yerinde durmuyor. O yüzden şimdi başka arkadaşlar testi çıktı. Vallahi çok beğendim. Hani insana ATV aldırtırır, öyle söyleyeyim. O kadar güzel bir makine. Afyon'a gelirseniz eğer bunları test edebiliyorsunuz. O yüzden bu testi size göstermiş oldum. Şimdi başka bir yere geçeyim. Geliyor. Geliyor. VIP alanına girmek, yani yarışçıların bulunduğu alana girmek aslında yasak ama ben bir tane kart buldum. Bir kart buldum, VIP kartı buldum. Onun sayesinde girdim. Burası aslında çok daha zevkli. Bu taraftan da izleniyor, bu taraftan da izleniyor. Hatta buradan şöyle göstereyim. Şu aşağılardan işaret ediyorlar yarışmacılara. Kaç tur kaldığına dair falan işaretler veriyorlar. Kalabalık ki sahnenin olduğu yere gidemedim. Burada Afrika TV'nci arkadaşlar 3 tane motoru dizmişler buraya. Selamlar, afiyet olsun. Ben de bir tane Afrika TV'nin üzerine çıktım. Böyle oradan size göstermeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine bir Afyon Motosiklet Festivali'nden sonra kıpkırmızı oldum. Hatta biraz daha siyaha dönmeye başladım. Boynuma buff geçirdim. Kolumda var. Şapkam vardı. Şapkamı şimdi çekimi yapacağım için çıkardım. Ve nihayet festivalin değerlendirme aşamasına geldik. Aslında festival bitmedi. Şu anda saat 15-16 civarı. Bitmeden ben ayrılmaya karar verdim. Çünkü aslında umduğumu net olarak bulamadım. Şimdi eksi yönlerine geçmeden festivalin güzel yönlerini aslında kısacık anlatayım. Daha sonra eksikliklerini de anlatacağım. Şöyle telefonuma da notlar aldım unutmayayım diye. Hani herhangi bir şey atlamayayım diye, haksızlık etmeyeyim diye. Şimdi artı yönlerine şöyle başlayayım. Abi bir kere bu festival Türkiye'nin en büyük motosiklet festivali. En büyük motosiklet festivali. Çünkü içerisinde MXGP gibi dünyaca meşhur, dünyada çok fazla izlenilen bir organizasyon var. Türkiye'de çok fazla tanınmıyor, bilinmiyor ama dünyada gerçekten çok fazla ilgi duyulan bir organizasyon. Dolayısıyla bu MXGP yarışlarını Türkiye'ye kazandırdığı için bu festivali öncelikle organizatörleri, kimse onlar işte TMF ise TMF'yi tebrik etmek lazım. Bir kere hakkını vermek lazım. İkinci olarak abi alan müthiş.
kocaman, devasal bir alan var. Müthiş bir alana sahip. Bu festival dünyaca ünlü bir meşhur bir festival olabilecek kadar güzel bir alana sahip. Böyle bir güzel yanı var. En önemli konu, arada videolarda bahsetmiştim, tuvalet ve duşlar konusu. Abi bu zamana kadar gezmiş olduğum, görmüş olduğum festivaller içerisinde en iyi tuvalet, banyo ve temizliğe sahip festival burası. Yani tuvaletler sürekli temizleniyor, içerisi tertemiz, böyle sürekli yıkanıyor. Peçeteleri tazeleniyor, sabunları tazeleniyor, duşlar pırıl pırıl. İnsan böyle evinde gibi hissediyor kendini bu duşlarda. Ve o kadar fazla sayı var ki böyle 4-5 tane alanda farklı yerlerde var. Ve yeterli, sıra beklemiyorsun, tertemiz. Dolayısıyla bu anlamda da gerçekten çok başarılı. Türkiye'de festival düzenleyen kurumlar, kuruluşlar varsa burayı örnek almalarını diliyorum. Tuvalet, banyo konusu da böyle. Bunun haricinde temizlik, çöp konusu. Abi belediye destekli olduğu için belediyenin temizlikçileri veya taşeron firmalar kimlerse bilmiyorum sürekli etrafı süpürüyorlar abi. Her taraf tertemiz, pırıl pırıl. Yani yerde sigara izmariti bulamıyorsun. O kadar güzel. Bu anlamda da çok başarılı. Işıklandırma, sahne, kurulum konusunda falan, ses konusunda falan da çok başarılı gerçekten. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Sadece cuma cumartesi değil abi bak. Farkı bu. Normalde festivaller cuma, cumartesi, pazar diye geçer. Pazar günü millet toplanır, basar gider. Burada öyle değil abi. Cuma başlıyor, cumartesi sürüyor, pazar günü akşama kadar devam ediyor. Yani cuma, cumartesi çalışan adam pazar günü gelip burada festivale katılıp festivalin tadını alabiliyor. Böyle güzel bir yanı var. Bunun haricinde de genel olarak değerlendirecek olursam abi festivale çok para harcanmış. Bayağı bir para harcanmış. Yani bu festival öyle 3-5 liralara yapılacak bir festival değil. Gerçekten altında büyük bir masraf olan bir festival. Gerçekten büyük bir festival. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Festival müthiş, harika. Güvenlikçiler, onlara hiç girmiyorum. Güvenlik konusunda falan da sıkıntı yok. Ama abi eksileri çok önemli. Kolum ağrıdı şu fırında tutmaktan. Eksileri çok önemli abi. Bir kere bu festivalin en kötü yanı ne derseniz abi bir kere motosiklet festivali değil. Onu net söylemem lazım. Motosiklet festivali değil. Çünkü motosikletçiler yok abi. Motosikletçiler yok. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenmesine rağmen motosikletçilerin rağbet göstermediği bir festival. Bunun tabii birçok sebebi var. Yani saysam sabaha kadar anlatırım ama genel sebebi motosikletçilere teşvik edilen bir festival olmaması. Yani bu yöne evirmemeleri. Daha çok Afyon halkına, Afyon'da yaşayanlara hitap eden bir festival. Neden böyle söylüyorum? Motosiklet kulüplerine bilet desteği yok, fiyat indirimi yok, motosiklet kulüplerine davet yok. Dolayısıyla hiçbir kulüp İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da çıkıp da aman Afyon'daki bir festivale gideyim demez. Bir davet, istek, indirim, bilet olmadığı sürece gitmez. Bunun haricinde biletler çok pahalı abi. 100 lira. Padoğa girmek isterseniz 150 lira. Hani bırakın İstanbul, Ankara'yı, Afyon'u, Afyon'un vatandaşı için bile, Afyon halkı için bile pahalı. Evet 3 gün boyunca belki çok pahalı görünmeyebilir ama abi adam İstanbul'dan basacak, gelecek buraya veya Eskişehir'den, Antalya'dan, Adana'dan gelecek. Dünyanın benzinini harcayacak. Bir de burada 100 lira para verecek. Ondan sonra festivale katılacak. Bu da olmaz. Dolayısıyla bir motosiklet festivali değil. Aslında bu bir karnaval. Aslında bir kermes. Bunu şöyle de destekleyeyim. Festival alanında farkındaysanız motosiklet markası çok fazla yok. Yani daha çok Afyon'un tanıtımına yönelik standlar var. İncik boncuk satan, kıyafet satan standlar var. Kahveciler var. Yemek standları falan var. Dolayısıyla bu anlamda da motosiklet festivali olmadığını siz de gözlemlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Motosiklet festivali değil dedim. Halkı daha çok buraya teşvik etmek için yapılmış bir festival dedim. Bunun için Aleyna Tilki, Murat Boz, Fedon gibi isimler çağrılmış. Hadi Fedon'u anladık. Motosikletçiler sevebilirdi abi. Aleyna Tilki ile Murat Boz'u motosikletçilerin pek seveceğini tahmin etmiyorum. Vatandaşı buraya çekmek için aslında bu isimler tercih edilmiş gibi gördüm ben. Bunun haricinde organizasyon şemasında sıkıntı var abi. Yani çok büyük bir organizasyon. MXGP gerçekten çok büyük bir organizasyon. Dünya çapında. İzlemek müthiş keyifli. Ama ve lakin abi organizasyon sıkıntılı. Tarihler sosyal medya paylaşımları yetersiz. Burada bu yarışları izlemeye gelenlere birinci kim, ikinci kim, geçen senenin birincisi kim, yarış sırasında kim yarışıyor, hangi ekip yarışıyor, çocuklar mı, bayanlar mı, birinci sınıf yarış mı, ne olduğu belli değil. Bir karmaşa var abi. Bir karmaşa var. Dolayısıyla bu da bir eksiklik. Çok fazla uzatmayayım, çok zamanınızı almayayım. Şöyle özellikle altını çizdiğim konulara değineyim. Abi geliyorsunuz bak şurayı göstereyim şöyle. Kamp alanlarını göstereyim abi. Alabildiğine böyle yoz, nasıl söyleyeyim,
sarp, ağaçsız bir alan ve saksılarla ağaçları dikmişler. Dolayısıyla abi buraya gelip de kamp kurmak çok akıllıca değil. Hadi çadırın içerisinde iyi bir çadırınız varsa, ki ben değiştirdim o sayede, hani uyuyabildim, ama hani normal bir çadırınız varsa abi, çadırın olduğu yerde oturmanıza imkan yok. Hiç gölgelik yok. Bırak kamp alanlarını abi, yarış izleme alanlarında bile gölgelik yok. Ve bu Afyon'un sıcağını, güneşini bilenler biri gündüz yakar kavurur, gece dondurur. Böyle bir alan burası. Dolayısıyla bu da düşünülmemiş. Bunun haricinde de abi başka daha ne sayayım abi? Daha ne sayayım yani? Bir de abi bu konuya değinmemi özellikle istedi takipçilerimiz. Burada tanıştığım insanlar. Abi alkol satışı yok. Eğer dünya organizasyonunu buraya getiriyorsan, dünyada herkes bizler gibi değil abi. Hadi bizlerde de içen var, içmeyen var, ama adamların dini hani İslam değil ki, onlar alkol kullanıyor abi. Neden burada alkol satışının önünü açmıyorsunuz? İçen içsin, içmeyen içmesin abi. Ki herkesin inancı, herkesin tavrı tarzı kendine. Bu bizi ilgilendirmez. Dolayısıyla buraya ziyarete gelmiş olan bir vatandaş gidip de şehir dışarısında alkol mü arayacak abi? Satışı olsun, isteyen alsın, isteyen almasın. Bu da bana göre büyük bir eksiklik. Yani genel olarak böyle abi. Daha da fazla sayıp da böyle hani insanların emeğini de hiç yere saymayayım. Sonuçta bir emek var. Burada harcanmış bir para var. Sonuçta Türkiye'ye değer katan bir organizasyon var. O yüzden emeği de boşa saymayayım, ama ben şimdi geçen sene gelmiştim. Geçen sene bundan çok daha iyiydi. Bu sene geldiğimde daha iyi bir organizasyon bekliyordum. Fakat ne yazık ki altına düşmüş bir organizasyon gördüm. Seneye yine var. 3 etaplı. 3 sene boyunca sürecek. Ondan sonraki seneleri bilmiyorum. Seneye gelir miyim? Vallahi hani direkt gelmem demeyeyim de düşünürüm abi. Düşünürüm. O yüzden festivali böyle değerlendirmiş olayım. Emeğe geçenlere lütfen haksızlık olmasın. Beni yanlış anlamasınlar. Emeklerinden dolayı, bu MXGP'yi Türkiye'ye getirdikleri dolayı, en azından özverilerinden dolayı teşekkür edeyim, ama lütfen eğer burası bir motosiklet festivali ise bir motosiklet festivali gibi olsun. Dileğim bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katlandınız, bu kadar zamandır dinliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.